Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle 3 boyutlu ve dantel görünümlü bir kare motif çalışması yapacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir motif çalışması oldu. Motifimi yaparken ben akrilik bir ip kullandım. 100 gramda 260 metre uzunluğuna sahip yumuşak bir akrilik iple ördüm. Ayrıca 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Motifi dilediğiniz yerlerde değerlendirebilirsiniz. Daha büyük olmasını isterseniz biraz daha kalın iplerle ya da daha küçük olmasını isterseniz koton iplerle, metre uzunluğu daha fazla olan iplerle de çalışabilirsiniz. Hemen şöyle ölçüsünü de vermek istiyorum. 21 santimetreye yakın oldu benim motif çalışmam. İleride motifle farklı bir çalışma yaparsam hemen sizlerle onu da paylaşacağım. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motifimize başlayalım. Başlarken kolay sihirli halka yapıyoruz. Hemen şöyle tuttum ve şöyle bir halka oluşturdum. Tığımı buradan geçirdim. Buradan bir ip aldım ve bir zincir çektim. Hemen bozmadan bu şekilde tekrar sabitledim. 2, 3 ve dördüncü zincirimi çektim. İlk zincir burada küçülüyor, o yüzden aslında 3 zincirle başlıyoruz. Halkamızın içine toplamda 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani baştaki zincirimizle beraber 16 tane ikili trabzanımız olacak. Şöyle 16. ikili trabzanımı yaptım. Halkamı biraz küçültmüştüm. Hemen biraz daha küçülteceğim. Şöyle ipimizi çekiyorum. Bu şekilde dikkatli bir şekilde çekelim. Şimdi ipimi arkada iğne yardımıyla burada trabzanların arasında gizleyeceğim. Yani ileri geri yaparak sabitleyelim. Şimdi hemen ilk zincirin içine batıyorum ve buradan bir ip aldım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Zincirlerimi çok sıkı çekmedim. Sıradaki trabzan üzerine battım. Bir ikili trabzan. Bir zincir, sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. İkinci sırada aralarda bir zincir çekiyoruz. Bütün trabzanların üzerine yine ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 16 tane trabzanımız olacak. İkinci sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda yine bir zincir çektim. Hemen burada 1, 2, 3. zincirin şöyle farklı bir birleştirme göstereceğim. Hemen şöyle 3. zincirimizin üstten 2 ilmeğini birlikte alıyorum. Şöyle altta da bir tane kaldı ve buradan bir ip aldım. Bu şekilde kaydırma yaptım. Şimdi böyle yaptığımız zaman zincirimiz ön yüzü bu şekilde dönmüş oluyor ve birleştirme yerleri belli olmuyor. Ama sizler tabii ki zincir sık olduysa o zaman içine batarak da kapatabilirsiniz. Evet, ilk boşluğun içine hemen kaydırmayla geldim. Şimdi şöyle ilmeğimi uzattım, fıstık yapacağız. Hemen bir ip aldım. 2, 3 ve 4. İpinizin inceliği veya kalınlığına göre burada arttırıp eksiltebilirsiniz. Hemen şöyle kapattım ve bir zincir çektim. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 2, 3 ve 4. Şimdi ilkini bu şekilde yapamadım ama burada şöyle hepsini birlikte topluyorum. Sonda 2 tane kalıyor. İkisini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Sıradan devam ediyorum. Toplamda 16 tane burada fıstığımız olacak. Üçüncü sırayı tamamladım. Sonda yine 3 zincir çektim. Hemen şöyle fıstığımızın üzerine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Yine kaydırmayla kapattım. Şimdi hemen sıradaki boşluğa geldim. Şöyle bir ip aldım. 2 ilmeği birlikte topladım. Ve bakın burada sık iğnemiz olmuş oldu. Hemen ikinci ilmeğin içine batıyorum.
Buradan bir ilmek aldım. Şöyle biraz uzattım. 2 ilmeği birlikte topladım. Bu bizim ilk trabzanımız olmuş oldu. Sizler 3 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Hemen şöyle 3 ikili trabzan daha yapıyorum. Şöyle dördüncüsü, toplamda 4 tane ikili trabzanımız var. Sıradaki boşluğa atladım. Yine 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü sırada bütün boşlukların içine 4 ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Dördüncü sırayı tamamladım ve hemen şu ilk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan bir ip aldım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi kaydırma yapmış olduğum ilk trabzanın üzerine tekrar battım. Buradan bir ip aldım ve bir sık iğne yaptım. Sıradaki trabzanın üzerine ikinci sık iğnemi yaptım. Yani başlangıçtaki şu iki trabzanın üzerinde iki tane sık iğnemiz var. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Hemen şöyle bakın, burada 1, 2, 3, 4 tane trabzanı atlıyorum. Şu kısımda hemen son iki trabzanın üzerinden başlıyorum. Sırasıyla 4 tane sık iğne yapıyorum. 3 ve dördüncüsü. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane atladım. Şu iki trabzan gruplarımızın ilk ikisi ve bu bölümde de yine ilk ikisinin üzerine, pardon, burada son ikisinin, burada ilk ikisinin üzerine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Hemen burada 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. Sırasıyla 4 sık iğne. 2, 3 ve dördüncüsü. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen buraya geliyorum. 4 tane trabzanı atlıyorum. 1, 2, 3, 4. Beşincisinin üzerinden sırasıyla 4 sık iğne ve dördüncüsü. Evet, 5. sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Toplamda 8 tane boşluğumuzun olması gerekiyor. Başladığım yere tekrar geldim. Burada son 10 zincirimi çektikten sonra başlangıçta 2 tane sık iğnemiz vardı. Hemen burada yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir ve ikincisi. Burayı da 4'e tamamlamış olduk. Hemen ilk sık iğnenin üzerine batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi bir zincir çektim. Yine kaydırma yapmış olduğum o ilk sık iğnenin üzerine bir sık iğne daha yaptım. Bir ip aldım. Şimdi bu 10 tane zincirimizin şöyle ilkinin içine batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi diğer trabzanlarımızı yine şöyle boşluğun içine batarak yapacağız. Toplamda 16 tane ikili trabzanımız olacak. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şimdi tekrar bir kontrol edeceğim hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi 16. trabzanımızı hemen son zincirin içine yapıyorum. Şöyle 16. ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada bizim 4 tane sık iğnemiz var. İlkini bırakıyorum. İkincisinin üzerine battım. Şöyle bir ip aldım. Üçüncüsünün üzerine battım. Tekrar bir ip aldım. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Buradaki sık iğnemi bırakıyorum. Tekrar bir ip aldım. Hemen ilk zincirin içine şöyle battım. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar boşluğun içine batarak
Toplamda 15 tane trabzan olana kadar, yani bu başta yapmış olduğumuzda sayıyorum. Şimdi 3 oldu. Şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Yani en baştaki trabzanımızla beraber 15 tane trabzanı tamamladım. Sonuncusunu, yani 16.'yı şöyle zincirimizin içine batarak yapıyorum. Burada sık iğnemiz başladığı için onun üzerine batmayalım. Yani biraz daha geriden de yapabilirsiniz şöyle. Burada trabzanlarımızı sabitlemiş oldum. Şimdi bu şekilde şöyle düzelterek de hemen şöyle yığılmayı şöyle dağıtalım. Evet, şimdi şurayı bir daha göstereceğim. Hemen ilk sık iğnemize atlıyorum. İkinci sık iğnemizin üzerinden bir ip aldım. Tekrar sıradakinin üzerinden bir ip aldım ve 3 ilmeğimi birlikte topladım. Yine burada bir ip alıyorum. Hemen bakın, burada hemen şöyle dibine değil, ikincisine de batabilirsiniz ama biraz boşluk olabiliyor arada. O yüzden ben ilkine batıyorum. Şöyle ilk zincirimizin içine battım ve ilk trabzanımı yaptım. Evet, sırayı aynı şekilde tamamlayalım. Sırayı tamamladığım, tekrar sona geldiğim zaman burada bir tane sık iğne yaparak başlamıştık. Şimdi aralarda sık iğneleri 1'e düşürerek ördüğümüz için şimdi sonda şöyle trabzanımı yaptıktan sonra bu ilkini bırakıyorum. İkincisinin üzerine battım. Buradan bir ip aldım. Daha sonra bu ilk sık iğnenin şöyle üzerine batıyorum. Buradan da bir ip aldım ve hepsini şöyle bakın içinden kaydırma yaparak kapattım. Şimdi burada şöyle bir zincir çekiyorum, şöyle bir zincir çektim. Şimdi burada ilk trabzanın arkasından şöyle batıyorum. Hemen şöyle arkadan aldım ve pardon, şöyle bir ip aldım. Yarım trabzanlarla devam edeceğiz. İlk trabzanın arkasından aldım ve 3 ilmeğimi birlikte topladım. Bir ip aldım. Tekrar sırasıyla şöyle 3 ilmeğimi birlikte toplayarak yarım trabzan yaptım. Şimdi bu ilk 16 trabzan grubumuzun böyle bütün arkadan alarak arka yarım trabzanlar yapıyoruz. Şöyle 16. arka yarım trabzanımı yaptım. Şimdi sıradan devam ediyorum. Hemen burada ilk trabzanı şöyle arkadan battım. Buradan aldım ve 3 ilmeğimi birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 8. yarım trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Şimdi sıradan devam ediyorum. Yine 8 tane arka yarım trabzan yapacağım. Bu şekilde. Evet, şöyle 8. yarım trabzanımı yaptım. Bu aradaki sık iğneleri atlıyoruz. Hemen sıradan devam ediyorum. Bakın buradan yine ilk trabzanın arkasından battım ve yarım arka trabzanlar yapıyorum.
Şimdi ikinci 16'lı trabzan grubumuzun tamamını, bakın ilk başta da o şekilde başladık. Bir tane bu şekilde olacak. Hepsini birlikte arka ikili trabzan, arka yarım trabzan olarak örüyoruz. İkincisinde 8 tane arka yarım trabzan, 8 zincir, tekrar 8 arka yarım trabzan şeklinde bu sırayı da tamamlıyoruz. Evet, şöyle son yarım arka ikili trabzanımı yaptım. Hemen şöyle bakalım. Bakın toplamda 4 tane bu şekilde yuvalarımızın, yani boşluklarımızın olması gerekiyor. Şimdi son 2 sıramız kaldı ve motifimizi kareye dönüştüreceğiz. Şimdi sona geldiğimiz zaman burada son yarım trabzanımı yaptım. Yani arka yarım trabzanımı yaptım. Şu başta bir zincir çekerek başlamıştım. Hemen bu bir zincirin ya da ilk yarım trabzan üzerine de batabilirsiniz. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi burada bizim şöyle 1 2 ilk yarım trabzanın üzerine bir kaydırma yaptım. İkincisinin üzerine yine bir kaydırma yaptım. 2 tane kaydırmamız var. Bir ip aldım. Hemen sıradaki şöyle yarım trabzanın üzerine battım ve yine yarım trabzan yaptım. Bu sırada da yarım trabzanlarla devam edeceğiz. Şimdi burada toplamda 14 tane yarım trabzanımız olacak. Başlangıçta 2 tane eksiltme yaptık. Sonda da yine aynı şekilde. Hemen şöyle devam ediyorum. Sona geldiğimiz zaman ikisini bırakacağım. Evet, şöyle 14. yarım trabzanımı yaptım. Yine sonda 2 tane bırakıyorum. Hemen karşı tarafa atlayacağım. Karşı tarafa da yine 1 2 tane bırakıyorum. Şöyle üçüncüsünün üzerinden. Şöyle 1 2 3 4. Bakın burada şu ilk yarım trabzanımızın ilmeği bu tarafta kalmış oluyor. Bunu şaşırmayalım. Gördüğünüz gibi 1 2, bu ilki 3 4 tane atlıyorum üçüncüsünün üzerine. Yani bu bölümde de yine başta 2 tane trabzanımızı bırakıyorum. Şöyle tekrar yapacağım hemen. Sırasıyla 4 yarım trabzan yapıyoruz. Şimdi boşluğumuzun olduğu yere geldim. Yine 4 yarım trabzan yaptım. Burada da 2 tane bırakıyorum. Şöyle tekrar baştan gösterecek olursam, başlangıçta 2 tane yarım trabzan bıraktım ve toplamda 14 tane yarım trabzan yaptım. Bakın arada yine burada 2 tane, tekrar burada da 2 tane bıraktım. 4 tane yarım trabzana atladık. Tekrar 4 yarım trabzan ve burada 2 tane trabzanımızı bırakıyorum. Direkt boşluğun içine 5 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 2 zincir, tekrar 5 yarım trabzan. 1 2 3 4 ve 5.'si. Bir ip aldım. Şimdi burada yine 2 tane atlıyorum. 1 2, hemen üçüncüsünün üzerinden sırasıyla 4 yarım trabzan. 2 3, şöyle dördüncü yarım trabzanımı yaptım. Bir ip aldım. Tekrar burada bir, şöyle 1 2 3 4 tane yarım trabzanı bırakıyorum. Beşincisinin üzerinden devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Başta 16 demiş olabilirim. Toplamda 16 tane 12 tane yarım trabzanımız olacak burada. Şimdi öyle hatırladım sanırım. Burada 14 demişim gibi hatırladım ama toplamda kenarlarda ikişer tane bıraktığımız zaman 14 tane yarım trabzanımız var. Hemen sonda yine 2 tane yarım trabzanı bırakıyorum ve 1 2 burada da bıraktım. Tekrar devam ediyorum. Şimdi 4 yarım trabzan. 2
3 ve 4. Şimdi burada yine 2 tane trabzanımı bıraktım. Direkt boşluğun içine atlıyorum ve 5 tane yarım trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Yine 2 zincir ve 5 yarım trabzan. Şöyle beşincisi. Şimdi tekrar 2 tane bırakıyorum. Şimdi burada da yine bu taraftan ilerlerken bakın ilk sık iğnemizin pardon yarım trabzanımızın ilmeği bu tarafta. Şöyle 1 2. Bunu zaten arada 4 tane yaptığınız zaman bu sonda kalan sayıya göre de anlayabilirsiniz. Arada 4 tane yarım trabzanımız olacak. 3 ve dördüncüsü. Yine sonda 2 tane bırakıyorum ve başlangıçta da 2 tane bırakıyorum. Sıradan devam ediyorum. 12 tane yarım trabzan yapıyoruz. Sırayı tamamladım. Burada son olarak 4 yarım trabzanı yaptıktan sonra 2 tane yarım trabzanı atlıyorum. Burada da 2 tane kaydırma yapmıştık. Şöyle ilk yarım trabzanın üzerine battım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi 1 2 3 4 zincirle son sıraya başlıyoruz. Şimdi bu bizim ilk üçlü trabzanımız. Hemen tığıma bir ip aldım. Sıradaki ilk iki trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ikincisi. 2 ikili trabzan. Sıradaki trabzanın üzerine bir yarım trabzan. Şimdi sırasıyla 4 sık iğne. 1 2 3 ve 4. Tekrar bir ip aldım. Tekrar bir yarım trabzan, 2 ikili trabzan. Şöyle 1 ve 2. Şimdi tığıma 2 defa ip aldım. Şimdi tam ortada bakın burada sıradakinin üzerine batıyorum. Sırasıyla 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle ikincisi, ilk ikisini, diğer ikisini ve son ikiyi birlikte topladım. 3 4 şöyle 5 ve burada sıradan devam ediyoruz. Bakın burada 5 tane yarım trabzanımız var. 6 ve 7. Burada 7 tane üçlü trabzanımız var. 2, 4, 6, 7. Şimdi burada 1, 2 tane trabzanımı atlıyorum. Hemen 2 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. Bu şekilde. Pardon. Pardon, sıradan devam ediyorum. Alttaki sırayla karıştırdım. Şöyle sırasıyla önce 3 ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Boşluğun içine 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Toplamda burada 5 tane ikili trabzanımız var. Yani 7 tane üçlü trabzandan sonra 3 ve boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir ve 2 ikili trabzan. Artık köşelerimizi oluşturuyoruz. Şimdi 3 ikili trabzan. Bakın burada da yine şöyle hemen ilk trabzanımızın sık iğnelerde olduğu gibi yarım trabzanda da şöyle ilk boşluğu zincire doğru kayabiliyor. Şöyle üçüncüsü 4 ve 5. Evet, 2 tane boşluğun içine 3 tane yarım trabzanların üzerine. Şimdi tekrar tığıma 2 defa ip aldım. Yine üçlü trabzanlarla devam edeceğim. Şöyle bu 1 2 3. Bakın tam üçüncüsü ortaya geldi. 4.
Şöyle beşincisi 6 ve 7. Şimdi yedincisi yine ilk nasıl başladıysak sıraya başlarken ortaya geldi. Gördüğünüz gibi şöyle göstereceğim. Bakın burada da köşeye doğru gelirken burada 7 tane üçlü trabzanımız var ve daha sonra da 5 tane ikili trabzanımız var. 5 tane ikili trabzan, tekrar 7 tane üçlü trabzanımız var. Şimdi hemen bakın burada yine yarım trabzanlarımız olduğu için sıradan devam ediyorum. Tekrar edeceğiz. Yani köşelerin ortasında bu şekilde devam edeceğiz. 2 ikili trabzan. Şimdi bir yarım trabzan, 4 sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar bir yarım trabzan, 2 ikili trabzan. Şöyle ikincisi. Şimdi tekrar 6 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yani burada kafanız karışmasın. Gerçi benim de karıştı. Çünkü ben aynı anda kamerayı da kontrol ediyorum. Bir yandan örgüye de baktığım için bazen böyle karışabiliyor. Hemen şöyle üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Size tekrar göstereceğim. Çünkü bu kısımlar önemli. 4, beşincisi, şöyle 6 ve 7. Şimdi yedincisi bizim boşluğun içindeki 5 tane yarım trabzanımızın ilkinin üzerine gelmiş oldu. Hemen şöyle orta kısmı göstereceğim. Çünkü başlangıçta biz şu kısımda başlarken hani burada bir tane üçlü trabzanla başladık. Burada yarım başlamış olduk. Bunu daha sonra tamamlayacağız. Ama şimdi ortadaki bu trabzan gruplarımızın üzerine önce 2 ikili trabzan, daha sonra bir yarım trabzan, 4 sık iğne, bir yarım trabzan, 2 ikili trabzan. Daha sonra 7 tane üçlü trabzanımız var. Daha sonra köşeyle birlikte 5 tane ikili trabzanımız var. Şimdi buraya geldiğimiz zaman yine köşeyle birlikte 5 tane ikili trabzanımız var. Sonra 7 tane üçlü trabzanımız var. Şimdi üçlü trabzanların bakın bittiği zaman tam bu kısımda yeni trabzan gruplarına başladığımız yere geliyor ortaya. Buradan itibaren yine 2 ikili trabzan, bir yarım trabzan, 4 tane sık iğne, bir yarım trabzan, 2 ikili trabzan. Şimdi yine köşenin olduğu yere geldiğimiz için bu kısımları tekrar ediyoruz. Yani burada 2 tekrar yapıyoruz. Bu 7 tane üçlü trabzan gruplarını 2 tekrar yapıyoruz. Daha sonra ortada da bu şekilde devam ediyoruz. Hemen şu köşeyi de yapalım birlikte. Evet, şimdi sıradan devam ediyorum. 7 tane üçlü trabzanımı yaptım. İkili trabzanlarla devam ediyorum. Şimdi 3 tane ikili trabzan. Şimdi köşenin içine 2 ikili trabzan. Burada 5 tane ikili trabzanımız oldu. İki zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Şimdi sırasıyla trabzanların üzerine 3 tane ikili trabzan. Bakın burada dönüşte şu kısımda atlıyorum. Çünkü trabzanın ilmeği bu tarafta ama başlangıçta bu taraftan başlıyorum. Buna dikkat edelim. Sık iğnede ve yarım trabzanlarda böyle oluyor. Evet, şöyle 1, 2 ve 3. Toplamda 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi yine sırasıyla 7 tane üçlü trabzan yapacağız. Hemen tığıma 2 defa ip aldım. Sıradan devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3, şöyle dördüncüsü ve beşincisi. Şimdi uzun bir video oldu. Ben biraz da rahatsızım. Sesim gitmeye başladı yavaş yavaş. Hemen şöyle 6 ve 7.
Evet, kafanız karışmasın burada. Bu şekilde. Şu kısımda son 2'den başlamış oluyor. 2, 4, 6 ve 7. Bu kısımda yine başladığımız bölüm. Şimdi buradan itibaren şu bölümü tekrar ediyoruz. Şimdi burayı tekrar ediyoruz. Şimdi biz şuradayız. Yine burada 2 ikili trabzan, 1 yarım trabzan, 4 sık iğne, 1 yarım trabzan, 2 ikili trabzan, 7 tane üçlü trabzan, 5 tane ikili trabzan, 2 zincir, 5 tane ikili trabzan, 7 tane üçlü trabzan. Evet, bundan sonra devam etmeyeceğim artık. Bu şekilde sanırım anlaşılmıştır. Şimdi şöyle motifimizi birleştirdiğimiz zaman kenarlar çok düzgün olacak. Çünkü bu kısımlarda şöyle bakın hafiften esneme payı var. Böyle yaptığımız zaman, yani birleştirmeyi yaptığımız zaman çok güzel olacak. O yüzden yine sıralar ekleyerek de büyütebilirsiniz motifi. Çünkü trabzanlarla bittiği için, ama burada volanlanma olabilir. Sürekli trabzanlarla büyütürseniz, o yüzden aralarda sık iğne sıraları da yapabilirsiniz. Sık iğne sıraları yaparsanız köşelerde bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne ya da 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne şeklinde devam edebilirsiniz. Yani onu artık siz bakacaksınız. Burada volanlanma oluyorsa ona göre devam edebilirsiniz. Ya da kutucuk sıraları yapabilirsiniz. Hani bunlar birkaç vermek istediğim fikirler. Dediğim gibi motifi farklı yerlerde değerlendirirsem yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Motifimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.